futbol severler, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Süper Kupa maçı yarıda kaldı, oynanamadı. Bunu konuşuyor, bunu değerlendiriyor, bunu inceliyor olacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atar, yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim videomuza geçelim. Evet, dün akşam 7 Nisan 2024 Pazar günü itibariyle bir Süper Kupa maçı oynanacaktı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Galatasaray lig şampiyonu olduğu için, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı aldığı için Süper Kupa oynayacaklardı. Süper Kupa aslında bugüne kadar oynanmış olması gerekiyordu. Arabistan'da oynanacaktı ve Arabistan'da Atatürk'le ilgili bazı sıkıntılar çıkmasından dolayı da oynanmadı. Artık takımlar hem Fenerbahçe hem Galatasaray ne zaman oynanacak, nerede oynanacak bunu heyecanla, merakla bekliyorlardı. Maç 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da 21.30'da oynanacağı söylenildi. Bunun söylenmesinden sonra Fenerbahçelerin bu duruma tepkisi geldi. Fenerbahçeliler bu duruma tepki gösterdiler. Fenerbahçeliler Şanlıurfa'da oynanmasını istemiyorlardı. Mesafe uzaklığından dolayı istemiyorlardı. Çünkü Şanlıurfa'da oynanacak maçtan sonra Fenerbahçeliler bir de Konferans Ligi maçı oynayacaklardı. Hani mesafe uzak, takım oraya gidene kadar yorulacak. Argın yorgun gidecek. Argın yorgun da Konferans Ligi'ndeki Yunanistan takımı Olympiakos oynayacağı maçı çıkacaktı. Fenerbahçeliler bunu istemedikleri için de maçın Urfa'da oynanmasını hiçbir zaman istemediler. Yani ya İstanbul'da oynansın ya da İstanbul'a yakın illerde oynanmasını istediler. Ama Fenerbahçe'nin istediği gibi olmadı. Yani ve şunu da bahane etti Fenerbahçeliler. Şanlıurfa'da olaylar çıkar. Olaylar çıkmasını istemiyoruz. Olayları tamam Şanlıurfalılar çıkartmayabilir ama civar illerden gelecek. Takım taraftarları civar illerden gelecek. İllerin taraftarları gelecek ve orada sıkıntı çıkarabilirler denildi. Şanlıurfalılar maçın Şanlıurfa'da oynanmasından dolayı mutluydular. Çünkü belki de Şanlıurfa ömründe belki de bir daha ne Galatasaray'ı ne Fenerbahçe'yi görebilecekti. O yüzden Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaray taraftarlar da maçın başlama gününü heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorlardı. Galatasaray maça günler öncesinde yani saatler öncesinde geldiler, dinlendiler, konakladılar, idmanını yaptılar, mutlu ve güzel bir şekilde maçı çıkacaklardı. Fenerbahçe ise maçtan 3 saat önce geldi ve uçakla geldiler ve U19 takımıyla geldiler. Evet, maçtan önce zaten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demişti. Biz U19 takımımıza çıkacağız. Bu maça tepkimizi ortaya koymak için çıkacağız denilmişti. Yani federasyona tepki göstermek amacıyla U19 takımıyla çıktılar. Ve 2 Nisan'da ligden çekiliyoruz diyen Fenerbahçe ligden çekilseydi Süper Kupa'ya da çıkmayacaklardı. Ama çıkacaklarını ve bunu da U19 takımıyla çıkacaklarını maçtan 3 saat önce gelip U19 takımıyla sahaya çıkacaklarını söylemişlerdi ve dedikleri gibi oldu. Ben 2 Nisan'dan öncesinde Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini söyleyip 2 Nisan'da da çekilmeyeceğini söylemesinden sonra U19 takımıyla çıkacağız dedi ama U19 takımıyla değil de normal as takımıyla çıkabilir diye düşünmüştüm. Olmadı. Benim düşündüğüm gibi olmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dediği sözün arkasında bu sefer durdu ve U19 takımıyla çıktı. Ve maç ilk durduğu anda Fenerbahçe takımı geri çekecekti. Ama maç Fenerbahçe'nin istemediği bir şekilde oyundan durdu. Yani şu oldu. Galatasaraylılar güzel bir gol attı Icardi'yle. Icardi'nin golüyle Fenerbahçe takımı sağdan çekti. Santra'ya gitmedi. Takımı sağdan çekti. Şöyle bir söylenti de var. Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçeli bir genç kardeşim konuşması yaptığı. Maça başlayalım. Topu direkt sağdan taca atalım. Siz de takımı sağdan çekin diye bir söylem oldu. Ama Galatasaray maça başladıktan sonra topu sağdan taca atmadı. O pasla oyun kurdu ve gol attıktan sonra da Fenerbahçe'nin şaşırdığı yönünde söylentiler var. Evet, Galatasaray'ı tebrik ederim. İlk kupasını aldı. İkinci kupasını da alabilir. O da lig şampiyonluğu olabilir. Evet, burada Galatasaraylar sevinecek mi? Sevinecek. Burada belki de Galatasaraylar Fenerbahçeleri yendiği için değil. Burada takım yani karşısında U19 takım var ya, gol atmayacak mı? Ya da oyunu bırakıp karşımızda U19 var, biz oynamayalım, salalım maçı Fenerbahçe'ye verelim, kupayı Fenerbahçe alsın mı diyeceklerdi. Hayır. Hayır, böyle bir şey olmayacaktı. Yani Fenerbahçe başladığında Fenerli futbolculara ne yapacaktı? Taca atın denildi. Taca atacaklar mıydı o takımın oyuncuları? Orasını bilemem. Ama Galatasaray kupayı aldığı için sevinebilir. Bunda hiçbir şey yok. Yani ayıptır, terbiyesizliktir, yanlış yapıyor değil. Ne ayıp, ne terbiyesizlik, ne de yanlış yapıyor. Hayır, doğruyu yaptı. Siz de kupayı alsaydınız siz de sevinecektiniz.
Tam tersi olsa U19 takımıyla çıkacak olan taraf Galatasaray olsa, siz A takımınızdan çıksanız, aynı şeyleri siz yaşasanız, siz de kupayı aldığınızda sevinecektiniz. Bana hiç biz yapmayız, biz sevinmeyiz, ayıp olur yapmayız demeyin. Siz de yapacaktınız, siz de sevinecektiniz. Ali Koç bu maça U19'a çıkmasının sebebi Futbol Federasyonu'na ve hakemlere göstermek istediği tepki. Evet, tepki göstermesi doğru bir şey. Çünkü Futbol Federasyonu artık çığırından çıkmış durumda. Ligi yönetemez hale gelmiş. Hakemler çığırından çıkmış durumda. Ligde maçları yönetemez hale gelmişlerdi arkadaşlar. O yüzden iki takım da tepkisini ortaya koysun istediler ama Galatasaray'ın tepki koyacak bir durumu yoktu. Fenerbahçe tepkisini koydu. Galatasaray'a Ali Koç'tan maçı erteleyelim, maçı başka bir tarihe erteleyelim teklifi gitti. Bir de siz de U19 takımımızda çıkın teklifi gitti. Galatasaray ne ertelemeyi teklifini kabul etti ne de U19'a çıkmayı kabul etti. İkisini de kabul etmedi. Maç ertelenmedi ve Galatasaray as takımıyla çıktı. Fenerbahçe takımına çektikten sonra Galatasaraylılar belli bir süre bekledi. Ne haber gelecek diye bekledi. Belli bir haber gelmedikten sonra da as takımını yani yedek takımını da as takımının yanına yedek takımına sahip sürerek karşılıklı çift kale maç yaptılar ve Galatasaray taraftarı olsun, Fener taraftarı olsun bu maçı izlemek zorunda kaldı. Yani bunu gördüler. Yani ilginç bir olay yaşandı. Dün akşamki Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile lig şampiyonu Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa'da ilginç olaylar yaşandı. Zaten Ali Koç bu maçtan sonra da sesini kesmeyecek. Kendilerinin haklı olduğunu, haklı bir sebeple takımın sağdan çektiğini ve haklı sebebi bulunduğu için de ceza almaması gerektiğini söyleyecek ama alacak. Almıyorsa bu sefer de Beşiktaşlar ayaklanacak. Aynı durumda Beşiktaş Fenerbahçe'nin yaptığında ve aynı durumu yaptığında Beşiktaş ceza almıştı. Beşiktaş haklı sebep gösterilmemişti. Beşiktaş haklı gösterilmemişti. Burada da Fenerbahçe haklı gösterilmeyecek. Fenerbahçe haksız denilecek ve Fenerbahçe'ye cezası verilecek. Öyle yok. Beşiktaş'a verdiyseniz Fenerbahçe'ye de aynı şekilde cezayı vermek zorundasınız. Galatasaray taraftarları sizinle dalga geçmeye hakkına sahiptir. İşte Fener ağlama, ağlak Fener, sızlanma Fener, Icardi'nin golü size nasıl girdi Fener, çok mu acıttı Fener gibisinden Fenerbahçelilere Galatasaray'ların dalga geçme durumları olabilecek. Bu normal, gayet normal ve doğal bir şey. Evet, oynanmadı. Tekrar oynanmayacak. Galatasaray'a büyük ihtimal 3-0 hükmen galip sayılacak ve kupa Galatasaray'a gidecek. Fenerbahçe'de 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve cezasını alacak. Olanlar bundan sonra bu şekilde oluşacak ve gelişecek diyorum arkadaşlar. Evet, sizler Süper Kupa'nın oynanmaması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Benim görüş ve düşüncelerim bunlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben Süper Kupa eğer Galatasaray gibi Fenerbahçe'de as takımıyla çıksaydı ben yine de kupayı Galatasaray'ın alacağını, ligi de Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Bunu tekrar söylüyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like ve dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.